Uzun yıllar önce Bitlis'in uzak köylerinde çocuklar hastalıklı doğmaya başlar fakat sebebi bilinmez. Çocukların bir kısmı el ve ayakları olmadan, bir kısmı da tek gözlü veya yılan derisine sahip şekilde doğmaktadır. Her zaman engelli çocukların dünyaya gelme ihtimali mevcuttur. Bu hayatın bir parçası fakat Bitlis'te yaşanan olaylar çok daha farklıdır. Ben Berkay Atlas, yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Yeni doğan bebeklerin neredeyse hepsinde sorunlara rastlanmaktadır. Köylüler üstlerinde bir bela veya bir lanet olduğunu düşünmektedir. Buna bir çare aramak isteyen bölge halkı Bitlis'te büyücülüğüyle tanınmış bir kadına gitmeye karar verir. Dabbe 5 serisinin 5. filmine de konu edilen Bitlisli Belkıs, musallata uğramış bir kıza yardım etme amacıyla karşımıza çıkar. Fakat ilerleyen karelerde Bitlisli Belkıs'ın yardım gibi bir niyeti olmadığını ve aslında şeytani emeller beslediği görülmektedir. Burada da anlatacağımız hikaye gerçek olaylarda neredeyse birebir aynıdır. Filmde Bitlisli Belkıs olarak tanıtılan, gerçek hayatta ise Belkıs Ana olarak bilinen bu kadının geçmişi hakkında pek fazla bilgi kaynaklarda ne yazık ki yok. Genel olarak yaşanan olaylar şöyle anlatılabilir. 1960'ların ortalarında Bitlis'te meydana gelen ve birçok çocuğun hastalıklı bedenlerinin eksik doğması gibi sorunlar nedeniyle köylüler bir belanın veyahut lanetin üzerine çöktüklerini düşünerek Belkıs Ana'dan yardım isterler. Bitlisli Belkıs köylere yardım sözü verir. Köylülerin günahları yüzünden başlarına bir bela çöktüğünü ve her ailedeki çocuğun yanına getirmesini ister. Bu olayların şahitlerinden birinin resmi kayıtlarındaki ifadesi ise şöyledir. Ben kendisini bir kez gördüm. Şahsın mübarekliğine ve ilmini anlatacağım şekilde oldum. Bir gece yeni doğmuş hastalıklı çocuklardan biri yine kendisine getirildi. O da diğer çocukların analarının evinin bahçesinde topladı. 10-15 kadar kadın Belkıs'ın evinin bahçesinde durmuş, elde Kur'an-ı Kerim, tek bir ağızdan Belkıs'ın kendilerinden istediği ayetleri okuyorlardı. Onlar bunları uygularken Belkıs Ana da yeni doğmuş ve iki gözü olmayan bir bebeği beşiğin içine köylülerin önünde oturttu. Çocuğun gözleri ne yazık ki yoktu. Gözlerin olması gereken yer alınla bütünleşmiş gibi deriyle kaplıydı. Belkıs Ana çocuğun yüzüne göz şekilleri çizdi ve tuhaf yazılar karalamaya başladı. Birkaç dakika sonra ise herkesin ilk kez duyacağı sözler okuyup gitgide yükselen bir sesle bağırmaya başladı. Allah'ım, o esnada kara bir gölgenin beşiğe doğru geldiğini gördüm. Oradaki bütün kadınlar da bizzat ben de şahit oldum. Bu siyah gölge çocuğu alıp hızla kaçırdı. Oradaki herkes çığlık çığlığa bağırıp dağıldı. Hiçbirimiz böyle bir olaya daha önce şahit olmamıştık. Duyduğuma göre aynı hadise başka çocuklar ile 4-5 kez daha tekrarlanmış. Bu çocukları böyle alıp götüren siyah gölge neyin nesiydi, nasıl bir güçtü, böyle bir şey yapabildi bilmiyorum. Bitlisli Belkıs tarafından alınan çocuklardan birinin babasının verdiği ifade ise şöyledir. İki çocuğumuzun ikisi de hastalıklı doğmuştu. Çocuklarımdan birinin elleri de kolları da yerinde değildi. Diğerinin ise Allah düşmanımın başına vermesin, derisi yılan derisi gibi, dili ise tıpkı yılan gibi çatallıydı. Bitlisli Belkıs olarak bildiğimiz ve bizim gibi hastalıklı çocuğu olanları iyi eden bir hoca olduğunu duyunca köye gidip başımıza gelenleri anlattık. Bizlerden para yahut herhangi başka bir şey talep etmedi. Ama bizden yeni doğmuş olan ve derisi yılan derisine benzeyen çocuğumuzu isteyerek üstümüzdeki bela ve lanetin gitmesi için vermemizi, Yüce Allah'ın izniyle sonra doğacak çocukların sağlıklı olacağını söyledi. İsteklerine ek olarak bir domuz öldürmemi ve derisini yüzüp ona getirmemi, aynı zamanda domuzdan akan kanı her akşam yatsıdan sonra birer kaşık içmemizi söyledi. Dediklerini aynen yaptık. Domuz kanını hangi gece içsek sabaha kadar evimizin içerisinde bir takım ayak sesleri duyuyorduk. Sanki birileri kaçarcasına evin içinde koşuyordu. Karım uyurken kendi kendine Bismillah diyerek uyanıyor, devamında haşa Allah'a küfürler ederek uyanıyordu. Sonra Bitlisli Belkıs'ın söylediği günde çocuğumuzu ve domuz derisini ona götürdüm. Evinde bizim gibi hastalıklı çocukları olan aileler vardı. Getirdiğim domuz derisini yeni doğmuş bebeğin üzerine sardı. Deriye de bir takım Arapça harfler yazdı. Bunu yazarken bana dönüp oğlum bu beladan kaldırmak için fedye ediyor musun diye 3 kez sordu. Ben de ediyorum diye cevap verdim. Allah'ım, toplandığımız odanın kapısı kendi kendine açıldı. Siyah bir gölge beşikteki domuz derisine sarılı bebeği alıp götürdü. O gölgenin ne olduğunu anlayamadık. Odadaki kadın erkek herkes bağırışarak kaçtı. Çocukları ellerinden alınan köylüler aradan birkaç sene geçmesine rağmen yeni doğanların da hastalıklı olması ve hayatlarının daha kötüye gitmesi, başlarının beladan kurtulmaması üzerine toplandı. Belkıs Ana adı verilen kadının evine gittiler. Fakat onu evinde bulamayacaklardı.
Anlatılanlara göre eve girdiklerinde şahit oldukları şeyler birçok kişinin köyü terk etmesine neden olmuştu. Çünkü Bitlisli Belkıs'ın evi sanki yıllardır kullanılmamış, içerisinde kimse yaşamamış gibiydi. Evde bulunan eşyaların üzeri kalın bir toz tabakasıyla kaplıydı. Belkıs Ana'dan hiçbir iz yoktu. Bu çocuklara ne olmuştu? Bu insanlar nereye gitmişti? Bu konuda jandarma kayıtlarından köy muhtarlarının anlattıkları şöyledir. Köylüler oldukça sinirliydi. O kadar insan başlarındaki bela kalksın diye çocuklarını feda etmiş, ancak hayatları daha da kötüye gitmişti. Çevre köylerden toplanan 20-30 kişi kapımı çalarak Bitlisli Belkıs'ın evine giderek refakat etmemi söylediler. Ben de köylüyle birlikte Belkıs'ın evine giderek seslendim. Kapı kilitliydi, açan da olmadı. Kapıyı kırarak içeriye girdik. Yanımdakiler Allah Allah deyip korku içerisinde kaldı. Evde sanki kimse yaşamamış gibi bir haldeydi. Daha birkaç gün öncesine kadar herkesin girip çıktığı bu evde tek bir canlı izi dahi yoktu. Eşyaların üstünü tamamen toz kaplamıştı. Olaydan hemen sonra durumu jandarmaya haber verdik. Jandarma yapmış olduğu araştırmada böyle bir kadının yaşadığına dair hiçbir evrak bulamadı. Bitlisli Belkıs o alanda birçok kişinin hayatının kararmasına rağmen hiç yaşamamış gibi kendisine, hatta kendi anne ve babasına dair hiçbir belge rastlanmamıştı. Özetle Bitlisli Belkıs gerçekte kimdir hala bilinmemektedir. Bu nedenle bugün olaya şahit olmuş birçok insan Belkıs Ana'nın çocuk sahibi olamayan ailelere yaptığı büyüler nedeniyle bu topraklara gelmiş insan şeklinde bir cini ifritin olduğunu düşünmektedir. Bitlisli Belkıs'ın büyülerine kullandığı ve bir takım gölgeler tarafından insanların gözü önünde kaçırılan çocukların başlarına ne geldiyse hala sırrını koruyor. Fakat bu sır asla çözülebilecek gibi durmamakta. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.